Doktor Kuantum sanal bir kahraman. 3 boyutlu bizim gibi bir varlık. Bir gün başka bir evrene geçer. Bu evren 2 boyutludur. Adı Flatland, düz bir dünya. O üstte uçar. Bir boyut üsttedir. Flatland'a hoş geldiniz. Sadece 2 boyutlu bir dünya. Sadece ileri ve geri, sol ve sağ. Bu dünyada yukarı ve aşağı yoktur. Tüm varlıklar yassıdır. Parmağıyla Flatland'e temas ettiğinde onlar Doktor Kuantum'u görmez. Sadece parmağın 2 boyuta yansımasını görür. 2 boyutlu yassı varlıklar Doktor Kuantum'u böyle görüyor. Doktor küçük yassı bir varlıkla konuşur. Merhaba küçük çember. Korkma. Küçük çember korkup başka bir odaya kaçar. Ama doktor üst boyutta olduğu için her şeyi görür. Bunu kim söyledi? Neredesin? Sen hayalet misin? Umarım öyle değildir. Başka bir boyutta, başka bir uzaydayım. Senin üstündeyim. Aa, öyle mi? Ne gibi? Küçük çembere kapısı kapalı odasından haberler verir. Tamam, kilerinizde saklı bir kasanız var. Ve içinde 12 madeni para var, bir fatura ve bir pasaport. Bunu nereden bildin? Sen nesin? Tanrı mısın? Senden daha fazla değil. Doktor Kuantum ona bir üst boyuta çıkmayı teklif eder. Daha fazlasını hazır mısınız? Bana ne olacak? Ne olacağım? Harika. Aa, hiç bilmiyordum. Böyle düşünmek insanlık tarihi kadar eski. İnsanlar yaratıcısını yerde veya gökte hayal etmiş. Kendi boyutlarında aramayı umut etmiş. Tanrı'yı gökte fiziksel bir varlık olarak tahtta oturan bir insan olarak hayal etmişler. Bu yanılgının adı antropomorfizm. İnsanın yaratıcısını kendisi gibi ama gökte yaşayan biri olarak hayal etmesine antropomorfizm deniyor. Küçük çember Doktor Kuantum'a ne demişti? Bunu nereden bildin? Sen nesin? Tanrı mısın? Yaratıcı ve yaratılan arasında nitelik ve boyut farkı vardır. Yaratıcım nasıl bir şeydir? Böyle bir kalem midir? Kalemin yaratıcısı daha büyük bir kalem olabilir mi? Benim yaratıcım nasıl bir şey? Acaba böyle bir masa mı? Masayı masa niteliklerine sahip bir varlık inşa edebilir mi? Bu yazılımcı ekranda kodlarla böyle bir insan silüeti oluşturmuş. Silüetin yaratıcısı bir başka silüet olabilir mi? Silüet yaratıcısını ekranda arayabilir mi? Arayamaz. Çünkü yaratıcı ve yaratılan aynı boyutta olmaz. Bunlar ekrandaki silüeti oluşturan yazılım. Elektronik harfler. Yazılımın yaratıcısı yazılım olabilir mi? Yazılıma bilinç verelim. Ben bir yazılımım. Yaratıcım milyonlarca harften oluşan daha kompleks bir yazılım olabilir. Bu tablonun ressamını tablonun içinde arayabilir miyim? Ressam resmin içinde aranmaz. Yaratıcı yaratılmışın içinde olmaz. Akvaryumdaki balıklar akvaryumun dışındaki hayatı, dünyayı ve evreni nasıl hayal eder? Duyduğuma göre şu duvarın ötesinde büyük akvaryumlar varmış. Her duyduğuna lütfen inanma. Hatta duvarın ötesinde su yokmuş. Susuz yer olmaz. Su var ama biraz bulanık. Her yer boşmuş. Peki ya gördüğümüz su değilse? Böyle saçmalıklara inanma. Mantıklı ol. Evren bu akvaryumdan ibaret. Burada doğduk, burada öleceğiz. Balıklar akvaryumun dışını hayal edemez. Onlara göre her şey su ile kaplı. Tüm evren bu akvaryumdan ibaret. Peki bu balıklar akvaryumun sahibi hakkında nasıl fikir sahibi olabilir? Yemek zamanı suyun yüzeyine yem atılır.
Yemleri birinin attığını fark ederler. Başka? Akvaryumda oksijen gerekir. Bir motorla akvaryuma hava verildiğini fark ederler. Başka? 10 günde bir temizlik yapılıyor. Sahiplerinin suya değen ellerini görürler. Onlara göre yaratıcıları gördükleri o elden ibaret. Sahipleri o el. Daha ötesini düşünemezler. Biz 3 boyutlu canlılar olarak boyutlarımızın dışını algılayamayız. Duyu organlarımız ötesini hissetmez. Yaratıcımızı kendi algılarımız ölçüsünde anlamaya çalışırız. Bu robotun gözleri yeşil noktaları algılıyor. 6 kamerası var. Robot benim nasıl rengarenk gördüğümü kavrayamaz. Renkli görmek nasıldır asla bilemez. Varlıkları X, Y, Z koordinatlarına göre tespit eder. Yazılımına kaydedilmiş belli seslere tepki verir. Bizim kulaklarımız gibi duyamaz. Nasıl en küçük sesi duyabildiğimizi bilemez. Robotun ağzı yok. Konuşmak nedir anlayamaz. Boğaz tellerindeki hareket ile sesimizin şekillenmesini kavrayamaz. Robot pille çalışıyor. Elektrik enerjisi dışında bir enerji kaynağını bilmez. Yemek yemek nedir? Gıdalarda nasıl enerji alınır anlayamaz. Yemeğin lezzetli olması ne demek bilemez. Robot üreticisini kesinlikle kavrayamaz. Peki insan yaratıcısını kavrayabilir mi? Gözlerimiz var. Yaratıcımızın görmesini kendi gözümüzle kıyaslayarak anlamaya çalışıyoruz. Kulaklarımız var, duyuyoruz. Allah'ın her şeyi duymasını kendi kulağımıza bakarak kavramaya çalışıyoruz. Kendi göz ve kulağımıza bakarak Allah'ın görme ve duymasını hayal etmeye çalışıyoruz. Yanlış bir karşılaştırma. Balıkların yemi su yüzeyinden geliyordu. Bizim gıdamız yeryüzünden geliyor. Temel olarak fark yok. Kapkaranlık, bilinçsiz topraktan binbir gıda yaratılıyor. Bizim akvaryumumuz suyla değil, havayla dolu. Ekosistem kurulmuş, hiçbir gezegende olmayan bir atmosferimiz var. Nefes alıyoruz, yaşamımızı sürdürüyoruz. Bir başka anlayamayacağımız boyut zaman. Einstein içinde yaşadığımız 3 boyuta zaman boyutunu da ekledi. 4. boyut zaman. Zaman boyutunun içindeyiz. Akvaryumdaki balıkların suyun içinde olması gibi. Zamansızlığı hayal bile edemeyiz. Şu an saat bu. Her saniye değişiyor. Zaman boyutunun dışına çıkabilirsem bunu gözlemleyebilirim. Belki de zamanın içinde yolculuk yapabilirim. Ama zamanın içinde yaşarken zamanın olmadığı bir boyutu hayal edemem. Zaman boyutunun dışına çıkmak mümkün olsa nasıl yaşarız, neler yaşarız bunu hayal etmek mümkün değil. Zaman boyutunun dışına çıkamadığımız için yaratıcımızın da zaman boyutu içinde olduğunu düşünüyoruz. Uzaklık ve yakınlık da bizim boyutlarımız için geçerli. Galaksiler arasında milyonlarca ışık yılı, milyarlarca ışık yılı var diyoruz. Bu mesafeler bizim için geçerli. Biz yaratıcımızdan çok uzak olduğumuzu düşünebiliriz. Uzaklık ve yakınlık bizim için, yani yaratılmışlar için geçerli. Benim hakkımda soru sorarlarsa bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Allah boyutlar üstü olduğu için bize bizden daha yakın. Dünyadaki boyutlar aşıldığında uzaklık ve yakınlık diye bir şey yok. Şimdilik bizim en fazla başarabileceğimiz bize sunulan nimetlere bakarak Allah'ın sıfatlarını anlamaya çalışmak. Bizler her birimiz Allah'ın bir sanat eseriyken Allah'ın zatını anlama ihtimalimiz yok. Sadece bize yansıyan isimlerini ve sıfatlarını anlayabiliriz. Bize yansıyan isimlerine ve sıfatlarına bakarak onun zatını anlamaya kalkarsak antropomorfizme düşeriz.